Selamlar herkese. Teknofeodallerin ilk bölümüne hoş geldiniz. Haftalık teknoloji gündemi değerlendirdiğimiz bu bölümde sizlerin karşısında çok iyi bir girişimci ve küçük yaşlardan beri hayatta birçok şey denemiş, harika İngilizcesi olan, çevresi tarafından çok saygı duyulan ve sevilen ben Deniz Yiğit Özbek ve yanımda Alperen var. Hoş geldin. Ben de bana yağlıyorsun, cilalıyorsun diye böyle hem sevinip hem de mahcup olacaktım. Tam hoş bulduk. Merhaba Yiğit. Tabii ki de deminki şeylerim, iltifatlarımın hepsini sana kardeşim benim. Böyle bir şakayla bir giriş yapmak istedim. Benim de karşımda Balkanların en iyi .NET developer'ıyla oturmak. Beni sevindiriyor. Sen de yapacaksın. Değilsin ama iyi çocuksun falan diye böyle bir giriş yapman gerekiyordu. Programı kısaca özetlemek gerekirse her hafta topladığımız teknoloji, yazılım ve ucundan böyle azıcık böyle finans haberleriyle sizlerin karşısına bir Alperen'den bir benden böyle dinleyeceğiniz bir program yapmak istedik. Daha çok böyle girişim sohbetleri olsun, teknoloji sohbetleri olsun ve bunlarla açıkçası öğrendiğimiz haberlerle bizleri gelecekte ne bekliyor? Kendimle yorumladığımız, sizin de aşağıda yorumlarda beklediğimiz güzel bir program yapmayı hedefliyoruz. Evet. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ilk haberimiz benden geliyor. Nvidia hakkında ve Intel hakkında. Nvidia, Intel'in yaklaşık olarak %4'ünü satın alacak. Burada tabii akıllara biraz şey geliyor. Hani bu neden böyle bir hamle yaptı? Bunlar aslında rekabet etmiyorlar mı? Ya da Nvidia zaten kendi yolunda gayet iyi gidiyordu. Intel düşüşteydi. Bunu konuşacağız şimdi sizlerle. Nvidia Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacak. Hisse başına 23.28 dolardan yaklaşık %4 hissesini alacak Intel'in. Peki bu satın almadan neler bekliyoruz ve neler duyuruldu? Aslında şimdilik çok bir şey duyurulmadı ama Nvidia'nın işte güncelde hype'lanmış bazı teknolojileri var. Zaten normal şu an GPU mimarisinden ya da CUDA'nın gücünden bahsetmeye gerek bile yok. Tüm AI sektörü, hem bu borsada dahil olarak gördüğümüz işte acaba balon var mı dediğimiz AI firmaları, hem de bunun dışında daha önce hiç duymadığımız bile türlü ürünler üreten AI firmaları Nvidia'nın teknolojileriyle bu ürünleri geliştiriyorlar ve hepsi aslında CUDA ara biriminin kullanışlıyla bu hale geldi. Yoksa AMD'nin de kartları var ama şu an hala data center'larda, özellikle de GPU odaklı data center'larda, AI data center'larda Nvidia'nın CUDA destekli sunucuları kullanılmakta. Şimdi ortak çip geliştirmeyle ilgili bazı söylentiler çıkmaya başladı. İşlemciye ihtiyaç var data center'da. GPU ne kadar güçlü olursa olsun o makineyi sizin run edebilmeniz için x86 CPU'ya ihtiyacınız var. Henüz ARM sunucular ya da işte daha farklı mimarideki sunucular çok gelişmiş durumda değil. Web sitelerin sunucularında da ben daha çok AMD'nin tercih edilmeye başlandığını biliyorum. Ama Intel'in de bu konuda tabii çok eskiye dayanan bir altyapısı var. Xeon işlemcileri olsun, uzun bir altyapısı var. Fakat ben kendim de daha önce sunucu kiraladığımda da AMD'nin yeni işlemcilerini kullanmaya çalışıyordum. Ve bildiğim kadarıyla da AMD'nin Threadripper işlemcileri sunucu tarafında en iyileri veya alternatifi yok diye biliyorum. Fakat belki bu Nvidia ile beraber olan işbirliğinden sonra daha iyi bir hibrit model çıkabilir ya da daha işlemcinin işte ekran kartının daha böyle verimli çalıştığı sunucularda görebiliriz. Tabii bir yandan şöyle ilginç bir şey var. Intel bildiğiniz gibi daha önce kendi ekran kartlarını üretmeye başladı. En üst segmentte ürünler üretemeseler de daha işte fiyat performans, bütçe dostu ekran kartları ürettiler Intel Arc serisiyle beraber. Acaba devam edecek mi, yoksa bir düşünce de vardı. Fakat bu kadar talep olmamasına rağmen ya da zor bir rekabet olmasına rağmen Intel bu ekran kartlarını devam ettirecek. Ama şimdi nasıl olacak? Nvidia ile beraber çalışacak. Nvidia bir yandan Intel'in sahibi olacak. %4 oranında, küçük ama büyük bir oran olsa da. Çok büyük oran. Az bir oran değil. Başta rekabet kurumu bunu nasıl okeylemiş? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani bu tarz şeyde böyle tekelleşmeye karşı olan bir sistem olması gerekmiyor mu ortada? Ya adam zaten tekeldi. Intel'i zaten düşük bayağı bir hisselerinde bayağı bir oynatma yaptı. Çünkü talep görmüyordu. Şimdi böyle yapınca böyle hep birbirine işaret eden örümcek adamlar vardı ya. Ya siz piyasa ona döndü. Ya her şey Nvidia aslında. Katılıyorum. Daha önce çünkü Nvidia ARM'ı satın almaya çalıştı. ARM'da
İngiltere'nin en önemli firmalarından biri ve şu anda güncel kullandığımız x86 mimarisinin aslında yavaş yavaş ölmeye başladığını, daha verimli çözümler olabileceğini görüyoruz. ARM da bu çözümlerin aslında en merkezindeki firma ve son zamanlarda Apple'ın çıkardığı M serisi işlemcili MacBook'lardan, işte iPad'lerden dolayı da bu ARM'ın ne kadar aslında daha efficient olduğunu, daha az güç kullandığını, daha büyük problemleri daha az enerjiyle çözebildiğini biliyoruz. Ve burada bir trend var. Ben öyle görüyorum. Çünkü x86'da uzun süredir böyle aşırı büyük gelişmeler olmuyor. Katman çıkabiliyorlar ya da sıcaklıkları düşürebiliyorlar ya da cache sistemiyle ilgili şimdi daha cache'i bol, yani ön belleği bol işlemciler geliyor birkaç senedir. Fakat x86 mimarisi ölüyor. Bu gayet gördüğümüz bir trend. İşte bu noktada Nvidia ARM'ı satın almak istedi. Fakat rekabet kurumu bunu onaylamadı ve bu işlem gerçekleşmedi. Fakat şimdi ibre tersine döndü. Bu noktada biraz ben Trump'ın da etkisi olduğunu düşünüyorum Yiğit. Biliyorsun Intel son zamanlarda daha foundry tarafına, yani fiziksel üretim tarafına geçti. Nvidia aslında fiziksel olarak bir şey üreten bir firma değil. Bunun tasarımını, matematiğini, işleyişini, mühendisliğini perfect edip üretimi sonuçta günün sonunda başka firmaya yaptırıyor. Hatta işte çalıştığı, işbirliği yaptığı firmalar var ve bu firmalar da işte kendi üretimlerini yapıyorlar ya da yaptırtıyorlar. Asus gibi, işte ne bileyim MSI gibi bu firmalar üretimi yapıyor ve yaptırtıyor. Günün sonunda da bu ekran kartları Tayvan'da üretiliyor. Amerika'da üretilmiyor. Fakat Trump'ın şöyle de bir etkisi var. Intel hem too big to fail dediğimiz bir firma cidden. Boeing gibi, Intel gibi, Apple gibi firmalar aslında bir noktada hem yıllar boyunca siyasete olan etkisinden dolayı hem de Amerika'daki emeklilik sisteminden dolayı bir sürü aslında vatandaşın emeklilikleriyle hisse senedi almasından dolayı, bu firmalardan yerli ve milli hisse senetleri almasından dolayı önemli bir mevzu ve devlet her zaman bunlara bir imtiyaz gösteriyor. Başkalarına yapmadığı ayrıcalıkları bunlara sağlıyor. Temelde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Intel uzun süredir yeni bir şey yapamıyor. Yani next big thing diyoruz ya, işte bu bazı firmalardan geliyor. İşte mesela GPT next big thing'ti bizim için. Yani bir sonraki büyük şeydi. Ya da Nvidia'nın NVLink teknolojisi, işte daha verimli GPU'lar yapmış olması ya da Apple'ın M serisi işlemcileri M1, M2, bunlar bir sonraki büyük şeylerdi. Önemli gelişmelerdi cidden. Fakat Intel uzun süredir kan kaybediyor. Ve böyle bir can suyuna ihtiyacı vardı. Hatta bilmiyorum Yiğit, hatırlıyor musun? Böyle birkaç ay önce konuşuyorduk. Intel mühendislerinin artık işte çay içemeyeceklermiş ofiste. Çünkü budget cut gelmiş. Yani bütçe kesintisi gelmiş. Sen evde kendine işte bir çay yapabiliyorsun ama Intel mühendisi, adam işte yıllarını fiziğe vermiş, bilmem neye vermiş. Orada küçücük işte mikron seviyesi işlemciler, transistörler, bir şeyler, ıvırlar zıvırlar üretiyor. Adam çay içemiyor yani. Hani geldiği 10 yıl önce söylesen kimse inanmazdı yani böyle bir habere. Kesinlikle imkanı yok. Bir de tabii Intel sektörün en üst noktasındaydı işlemci üreterek. AMD sonradan arkasından yetişti. Şu an daha önde. Aslında şunu diyebiliriz değil mi? Hayat kimsenin gözün yaşına bakmıyor arkadaşlar. Intel'de olsanız, başka bir firmada olsanız yapıştırır yani. Günümüzü teknoloji doğru bir şekilde anlayamazsak abi, yapışır yere böyle kalırız yani. Aynen öyle. Tamamdır. Bir sonraki haberimizi ekrana şöyle şu şekilde paylaşıyorum. Son zamanlarda böyle gerçekten 3-4 yıl öncesinden beri böyle popüler olmaya başlamıştı. Şimdi piyasada şey vardır. Yazılımcılar abi ilk başta kendi işlerini bitiriyorlar. Ondan sonra başka işleri geçiyorlar. Çünkü sürekli yaptığımız işler var. Bunu insanlar böyle, yazılımcılar otomasyona bağlamaya çalışıyorlar. Nasıl daha az kod yazarız, daha az iş yaparız. Google'da bununla ilgili bir tane Opal diye bir tane uygulaması var. Mini uygulama. Yani kendin böyle biraz drag and drop şeklinde sürükleyip bırakarak bir tane uygulama yazabiliyorsun. Türkiye'de de bununla ilgili de böyle startuplar var. Güzel startuplar var. Oraya kalkıp sürükleyip bırakıp iş kuralda yazıp sayfa oluşturup bu şekilde sana kodu export ettiği de oluyor veya direkt sana APK'sını da güzel bir şekilde attığı oluyor. Google'un bununla ilgili böyle bir AI app ile ilgili bir zaten geliştirmesi vardı ve bunu 15 ülkeye açıyor abi. Açılan ülkeleri görüyorsun. Singapur, Brezilya, Kolombiya, El Salvador'u açıyor enteresan bir şekilde. Maalesef Türkiye yok bunların içerisinde.
Evet, Türkiye açsalardı bir şey yapmak isterlerdi. Ya El Salvador, Pakistan var. Hani Arjantin var, Pakistan var ama gerçekten hani ben bir iki bununla ilgili video izledim. Deneyimleme şansım olmadı ama yazılımcılar bununla ilgili büyük bir performansın arttığını söylüyorlar. Bu meslek arkadaşlar el ayağa düşecek. Gene linçlenmeyelim. Bitirecekler yazılımcı. Siz sadece işin başına geçip sadece size verilen işi yapıyorsanız hangi sektörde olun bir noktada siz de gideceksiniz. Ya çünkü yapacağınız iş bir otomasyon gibi. Emir var yani yapılacak iş belli. İşte işin sonundaki olacak şeyler belliyse geçmiş olsun siz de bu noktada yani gideceksiniz. Ben gayet gelecekle ilgili bununla ilgili umutluyum. Bir taraftan da kendi mesleğim adına korkuyorum ama korkmayıp aksiyon almak gerekiyor. Dediğim gibi gene herkes için söylüyorum ama ilk başta tabii de yazılımcılar bu konuda endişe etsin. Ama şimdi böyle söyleyince de LinkedIn'ci tayfadan linç yemeyelim. Bu sefer ya biz sadece kod yazmıyoruz, problem çözüyoruz gibi şey var. Aslında ben ona da çok da inanmıyorum. Abi yapılacak iş, çıkacak sonuç belli. İşin günün sonunda bir iş analistleri vardır. Müşteriler vardır, bir şeyler ister. İş analistleri onları böyle bir süzgeçten geçirir. Abi biz bunu yaparız, yapamayız. Günün sonunda yaparsak şöyle sorunlar çıkar. Bak istiyorsan yapalım diye böyle bir konuşmalar geçer. Toplantılar yapılır. Bir şey karar verilir. İyi ya da kötü bir şey sonuç ortaya çıkar. Ve bunu aslındaki önemli olan şeylerden bir tanesi karar merci olabilmek abi. Ve doğru bir şekilde verimli bir uygulamalar yazabilmek. Piyasayı tekelleştirmiş bir firma yapması, onun altındaki çalışan maddi açıdan herhangi bir zorluk yaşamayan firmanın yapması ne ölçüde olacak, ne şekilde piyasayı değiştirecek veya ne yöne ilerleyecek ve bu şirketler nasıl olacak? Açıkçası konuyla ilgili bir yorumum yok. Bekleyip göreceğiz. Zaman gösterecek gibi duruyor Yiğit. Ve şey de çok ilginç değil mi abi? Hani Google'da çalışan yazılımcı geliştiriyor. Adam oraya gelmiş, düşün o noktaya gelmiş. Belki onun bile bir gün yaşlandığında daha demin Intel'deki çalışanlar gibi onun bile kendi kendini kazmış bir durum. Ama bunu da geçtim, bu uygulamayı da adam gidiyor Vietnam'a açıyor abi. Kolombiya'ya açıyor. El Salvador'a açıyor. Adam orada zaten El Salvador'da yani tüm yakınları girmiş hapse. Bir tane dededen kalma işte Windows 98'de bir bilgisayar bulmuş orada. Adam 2 kod bir şey yazacak. Kendi kendine öğrenmiş. Onun bile yani aslında önüne geçiyor. Ama öte yandan tabii işte başkası da bu tool'u kullanarak başka bir yazılım geliştirebiliyor. Son zamanlarda benzer yazılım çıktı. Biraz aslında ben zorunlu hissettiklerini düşünüyorum yani. Böyle bayıla bayıla yaptıklarını zannetmiyorum bu ürünleri, bu işte çözümleri. Biraz sanki çok hızlı, aceleye gelmiş ürünler. Çünkü eskiden işte Google'ın proje çıkarma işte ya da öldürme süreci nasıldı? Şimdi AI ile ilgili çıkardığı şeyleri uygulama, işte diğer ülkelere yayma hızına bakıyorsun. Bu arada YouTube'a da çok çılgın yeni özellikler geldi. Biraz şeyi fark ettiler yani. Böyle bir acele durumu var yani. Benim eski çalıştığım yerde patronumun garip bir şeyi vardı, böyle söylemi vardı. Böyle bir iş acele olduğu zaman bir an önce yapmamızı istedim. Adamlar gelecek falan der. Yani sorardık biz abi hangi adam geliyor ne oluyor falan. Yok yani gelecekler ya. Anladın mı? Adam hani paranoya bağlamış yani. Hani bir an önce iş yapılsın, adam gelecek. Adam hangi adam işte. Burada da öyle bir durum var yani. Robotlar gelecek. Hangi robot bilmiyorum ama gelecek yani robotlar. Çok umarım biz de yani mümkün olduğunca olumlu etkileniriz. Avantajlarından yararlanırız. Bakacağız. Ama bu arada ben Hollanda'da da test ettim ve çalışmıyor şu an burada da yani. Hani El Salvador'a gelmiş, Costa Rica'ya, Arjantin'e gelmiş yani ama Türkiye ve Hollanda'ya henüz gelmemiş. Bu arada bir şey daha test ettim arkadaşlar. Onu da hızlıca söyleyeceğim. Ben yine de girmeye çalıştım. Zaten ilk önce hesabına giriş yapmanı istiyor. İşte Google'ınla giriş yapabiliyorsun Google Authentication'la. Sonra ülkeni desteklenmedi diyor, desteklenmediyse. Ama o sırada SS'ini aldım. Yiğit de koyar buraya. Benden Google'ımı verdiğimde yani Google hesabıma giriş yaptığımda tüm Google Drive dosyalarımı görme ve indirme onayı istedi bu Opal. Yani çok ilginç. Neden hepsi abi? Yani benim orada kedi fotoğrafım da var. Kilo verme sürecimde koydum. Kendim attım göbekli fotoğrafım da var. Hani buna bir folder aç eğer bir ihtiyacın varsa. Gelecek enteresan olacak yani N8'en gibi böyle agentlar var. Gidip şu siteden gidip bana şu ne bileyim işte Hollanda'ya gideceğim. Şu tarihte de gideceğim. 5 gün kalacağım. En ucuz uçak biletini bul diye böyle agentlar çıkmaya başladı. Yani ne olacak ne olmayacak bilemiyorum. Ne yapılması gerekiyor ama bununla ilgili
çok düşünmemiz gerekiyor. Hepimiz için söylüyorum yani bu sektörde olan. Bence en son biraz daha mavi yakalılara vuracak ama beyaz yakalıysanız bunu bir düşünmeniz gerekiyor bence. Ve de sabit bir iş yapıyorsanız, sabah gelip bir Excel dolduruyorsanız, bir şey dolduruyorsanız kendinize bir bakın derim. Buradan diğer habere geçiyorum. Kuzey Kore'de hackerlar varmış arkadaşlar. Kesinlikle hiç hissetmedik. Geçiş iyi. Teşekkürler. Çok smooth bir geçiş oldu. Evet. Yani IT'ciler her yerde yani. Oradan da haberi verelim. Ben bu haber hakkında sen buna geçmeden çok böyle şüpheli şeyler yakaladım. Sen bir haberi ver izleyenlerimize. Ben de sonra düşüncelerimi paylaşmak isterim. Arkadaşlar yani Kuzey Kore'de hackerlar varmış tabii ki de enteresan. Ben bunun o kadar yani görünce o kadar şaşırdım ki. Ben şey diye okuyorum. Şimdi bak North Korean hackers diyor ya. Ben şey diyor hayır abi ben İngilizce yanlış biliyorum. Muhtemelen Kuzey Kore hacklediler diye okuyorum ama yok abi, yani. Kuzey Kore'de hacklenecek bir şey yok. Öyle bir problem var. Yani adamın belki ya onu da mantığımı almıyor. Ama yani evet olabilir ama yani gerçekten 2 milyar dolar kriptoyu basmışlar abi. Cukkalamışlar. Bizim yani şey söylüyorlar abi 2025 yılında abi kadar 2 milyar dolardan fazla kripto çalmışlar yani adamlar. Evet. Ve 2017'den beri adamlar bu işi yapıyormuş. 6 milyar doların üzerinde bir para kazanıyorlar bu işle ilgili. Bu çalınan paraları da abi biz ne yapalım diye böyle düşünüyorlar. Zaten ülkede yapacak bir şey yok. Neyse silah yapalım işte nükleer bombalar yapalım deyip bu parayı da şeye yatırıyorlar. Ve ben de hep şey düşünüyorum yani Kuzey Kore ülkesi geçimini hani nasıl sağlıyor tamam mı? Mesela diyorsun ki Türkiye işte tarımla sağlıyor bir şey satıyor teknoloji satıyor işte İngiltere gidiyor sömürüyor araç satıyor bilmem ne satıyor falan ya Kuzey Kore'yi düşünüyorsun ya adamlar da başkaları paralarını ekliyor. Yani bunlar da geçimini böyle sağlıyor. Bir de güzel yani. Kripto olduğu için kimse de bir şey diyemiyor yani. Biz bu iş modelini düşünelim bence yani. Kıbrıs var mesela elimizde. Kıbrıs'ı Bitcoin cukkalayarak mesela böyle bir kalkılandıralım biz de. Kıbrıslı hackerlar diye haber yapsınlar. Tabii yani kanka bence böyle yani Kıbrıs ne olacak ki? Türkiye'den ayrıldı de Kıbrıs böyle bir haber paylaş. Ondan sonrasında şey söyle. Oraya hackerları koy kanka. Orayı Silikon Vadisi gibi bir yer yap oraya tamam mı? Sadece yazılımcılar olsun böyle Samsung'un böyle bir yeri var ya Güney Kore'de. Hani bir şehir yapmışlar adamlar yani. Samsung'la ilgili şehir yapmışlar. Sen de böyle bir şirket kur abi. Komple şehir yap orayı. Kıbrıs'ı şehir yap yani öyle plan. Adamlar orada takılsınlar dursunlar yani. İşin ilginç hani makara yapıyoruz ama Kıbrıs'ta da sağlam bir Bitcoin hacmi var. Hem bu kazinolardan dolayı hem başka mevzulardan dolayı. Orada da bir hacimli bir miktarda kripto işlemleri dönüyor. Son gittiğimde çok şaşırdım yani her yer kripto exchange ofisi olmuş arkadaşlar. Bu arada bu Kuzey Koreli hackerlar 2 milyar dolar sadece bu senede harcamışlar ve son vurgunu çok büyük esas. Son vurgunu 1.46 milyar dolar. Hatta ben baktım şimdi bu arada Bitcoin olarak çaldıkları için Bitcoin artarsa o da artıyor. Yani bu yarın öbür gün 5 de olur 10 da olur. Çok güzel bir business yani açıkçası. Ya bu arada bana bu çok şüpheli geldi bu yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence böyle bir şey olmuş mudur ya da böyle mi lanse ediliyor? Ya adamlar Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede ya düşünsene yani ülkenin başındaki adam yani hani adam o kadar kapalı diyoruz ya adam böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmüş tamam mı? Bak biz böyle bir iş yapabiliriz diyor yani. Ve ondan sonra bununla ilgili adamlara bu know-how'ı nasıl verdi tamam mı? Yani bunu abi başka ülkeden öyle rahat bir şekilde yapamazsın. Hani öyle böyle 6 milyar dolarlık bir vurgun yapamazsın abi totalde. Yani tabii çalmayı tasdiklemiyoruz ama adam yetiştirdikleri adamlar know-how'ı çok iyiymiş demek ki. Ve adamlar bunu 2017'den beri yapıyor bir de. Enteresan kısmı yok. 2017'den beri bu vurgunu yapıyor ve adamlar hala bu işe de devam ediyor yani. Ya bu arada şöyle bir şey var. Bu kriptoyu da gelip benden falan çalmıyor. Yiğit'ten çalmıyor. Bu son yaptığı vurgun Bybit adı altında Singapurlu bir kripto platformu. Bir kripto borsasından çalınmış bir para. Bana bu da çok garip geldi. Nedenini birazdan anlatacağım ama bir Yiğit'e vereyim lafı bir daha.
Ya benim açıkçası çok söyleyecek bir şeyim yok. Çok şaşkınım yani. Ve demek ki arkadaşlar bir şeyler yapılabiliyormuş yani ülkenin kalkınması için. Ben biraz hani öyle de yoruyorum. Hani çok niye gülüyorsun? Ya gülme abi, yanlış anlayacaklar. Ya şey olarak söylüyorum. Diyorum ki hani durumunuz ne olursa olsun gerekli olan bilgiyi, know-how'ı dedim, kamera kapandı, problem değil. Gerekli olan know-how'ı bildikten sonra, öğrendikten sonra bir şeyler yapabiliyorsun. Yani normalde bu tarz şeyleri farklı yerlerden beklersin ya, ama adamlar bu işi Kuzey Kore'de halletti. Abi şimdi bana bir kere şu çok şüpheli geldi. Dediğine katılıyorum. Ama biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışacağım. Şimdi bir kere oradaki herhangi bir insanın zaten bilgisayara erişim hakkı yok. Tamam mı? Ve bu hacker kültüründe çok biraz içten gelen bir şey ve böyle bir arkadaşlarına yaptığın bir şey, bir kültürü var bu işin yani. İlk çıktın işte girdin, bir hacker nasıl olunur videosu izledin ya da bir kitabı okudun. Direkt gidip ne bileyim bir Singapur'daki kripto platformuna saldıramazsın. Yani bu yıllardan beri gelen deneyim, bilgi, know-how, İşte bu grubun birbirine verdiği taktikler vesaire. Yani bu çok uzun zor bir olay yani. Öyle kolay bir olay değil. Kuzey Kore gibi bir ülkede olması devlet destekli olduğu iddia ediliyor haberde. Tamam, olur, zaten böyledir. Öbür türlü zaten olamaz yani. Adam hem evde gizlice bilgisayar kullanacak, hem bir şekilde o intraneti aşıp internete ulaşacak. Singapur'daki firmayı hackleyecek. Bu çok zor zaten. Böyle bir şey değil. Ama devlet destekli olsa bile ben de yani sanmıyorum ki yani güncel ekipmanları olsun, işte altyapısı olsun ya da ne bileyim bir şekil bu konuda kendi yazdıkları çok özel bir sistem olsun, sanmıyorum abi, yoktur yani. Ne olabilir bu? Bu Çin taraflıdır abi. Ben bunu iddia ediyorum. Bunu ya Çinli hackerlar yapmıştır ya da Çinli hackerlar yapmamıştır. Bu Bybit firmasının ben şeyine de baktım, CEO'suna da baktım. İsmini de söyleyeyim burada, umarım karşımıza almayız yani bir gün Çin mafyası. Kafamıza sıkmaz ama benziyor. Buraya LinkedIn'ini koyar Yiğit. Yaklaşık 8 senedir Bybit Fintech Limited'in co-founder'ı and CEO'su bu adam. Ondan önce de XM adında çok büyük bir Forex borsasının, bir Forex platformunun China General Manager. Bak, China General Manager özellikle de söylüyorum. Yani böyle çok da tabii böyle komplo teorisi bir havaya girmek istemiyorum ama ben şüphelendim arkadaşlar. CEO'nun hem soyadından şüphelendim hem işte önceki çalıştığı yerden şüphelendim. Burada bu arada çok deli paralar dönüyor. Ve ikisi de abi finansın en karanlık yerlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben yani. Çünkü daha önce işte FXT'de olsun, başka şeylerde olsun, Türkiye'de de örnekleri oldu biliyorsun. Borsayla ilgili, finansla ilgili genelde milletin hep tokatlandığı yer ya Forex abi, tamam mı? Kaldıraç işlemlerin döndüğü bu tarz ya da kripto. O yüzden ben aşırı şüpheleniyorum. Firma da Singapur'da bu arada. Yani firma Amerikan firması değil. Bu bir Amerikan firması olsaydı mesela FBI o işi çözerdi. Bilmem ne o işi çözerdi. Ben burada başka bir olay olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu.